Yabanperest YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çeliğe can veren kıymetli bıçak ustası Andaç Bıçak Oğulcan'ın yanına gideceğiz ve ikimiz birlikte benim için bir bıçak yapacağız. Hadi izleyelim. Yağmurlu bir cumartesi günü Toskoparan'ı atlayıp ustamızın Ostim'de bulunan ve yeni taşındığı atölyesine doğru yola koyuluyorum. İçimde mahir bir ustanın ellerinde ham bir çelik levhanın muhteşem bir sanat eserine, el yapımı bir bıçağa dönüşümüne tanık olacak olmanın saadeti var. Ustamızın atölyesinin evime yalnızca 15-20 dakikalık bir mesafede olması da yüzümü güldüren bir başka pozitif detay. Evet, Andaç Bıçak'a geldik. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk Oğulcan. Nasılsınız? İyiyim dostum, sen? Ben deyim, çok teşekkür ederim. Bugün Oğulcan'la beraber çok güzel bir çalışma yapacağız. Hem video çekeceğiz, hem bıçak yapacağız, hem de sohbet edeceğiz. Oğulcan aslında bir mühendis. Mükemmel, kendi tasarımları, tüm bıçakları ve bildiğim kadarıyla tüm bıçaklarını ömür boyu garanti sağlıyor. Gerçekten estetik anlayışı çok yüksek düzeyde bir insanla karşı karşıyayız. Yani ben kabza konusunda bu kadar estetik, bu kadar hani renkleri açık ve koyu renkleri bıçağa uydurmuş, harika seçimler yapan daha iyi bir usta görmedim. Oğulcan'ın şu anda altta Instagram adresinde paylaşıyor olacağım. Andaç Bıçak hesabını incelerseniz neden bahsettiğimi gerçekten çok iyi anlayacaksınız. Harika işçilikleri var, harika renk seçimleri var ve tasarımları da bence çok başarılı. Biz bugün bushcraft ve kamp konularında daha benim için uygun olacağını düşündüğüm Ares bıçağını çalışacağız. Ve müsaadenle göstereyim dostum. Böyle bir çelik levhadan bize bir bıçak çıkartacak Oğulcan ve ben de ona yardımcı olacağım. Sen de çalışacaksın diyor. Beni de çalıştıracak bugün. İnşallah becerikli olabilirim. İkimiz için de güzel bir hatıra olacak. Kesinlikle harika bir hatıra olacak ve umarım gelecekteki çalışmamızda, gelecekteki sohbetlerimize de güzel bir temel teşkil eder. İnşallah. O zaman hadi başlayalım. Evet. İş önlüklerimizi takalım. Bir tane de sana yapalım burada. Olur. Şimdi profilimizi kesmeye geçelim. Tamam. Öncelikle çelik levhayı bıçağımızın biçiminde keserek bıçağın profilini ortaya çıkarıyoruz. Kesim işlemini kolaylaştırmak için avuç taşlama makinesiyle önce dikine kesikler atıp ardından bu kesiklerin üzerinden yatay şekilde giderek işlemi tamamlıyoruz. Son olarak bant zımparayla profilimize son şeklini veriyoruz. Kabzada açacağımız delikleri işaretliyor ve işaretlediğimiz noktalardan sütun matkapla deliklerini açıyoruz.
Açılan deliklerin bulunduğu yerdeki çıkıntıları düz metal eğrisiyle gideriyor ve tüm delikleri açma işlemini bu şekilde tamamlıyoruz. Giyotinle profilin yüzeyini düzlüyor. Şerit testereyle bıçağın kabzasını kesiyoruz. Ardından bant ve kağıt zımparayla kabzamızı düzlüyoruz. Oval saatçi eğrisiyle bıçağımızın bilek çentiğini açıyoruz. Bu sayede bilek taşının nereden itibaren kullanmamız gerektiğini anlıyoruz. Şu anda profilimiz hazır. Çalışmalar kişiye özel olduğu için herkesin de elinin ölçüsü aynı olmadığından dolayı hazırladığımız profil senin eline tam oturuyor mu oturmuyor mu bir bakalım abi. Tamam dostum. Eğer biraz kalın geliyorsa gerekli inceltmeleri yaparız. Dostum, sanki bir tık kalın. Şimdi benim ellerim küçüktür. Mesela böyle tuttuğumda daha bunda kabza da yok hani. Şurası elimi biraz arkası rahatsız ediyor. Küçültsek sanki bir tık inceltsek iyi olacak gibi. Tamamdır. Bant zımparayla kabza enini benim elime uyacak şekilde küçültüyoruz. Ustamız ispirtolu kalemle bıçağın namlusunda ağız açma işlemi için bir fon oluşturup elektronik kumpas yardımıyla çizimini yapıyor. Ardından bant zımparada ağız açma işlemini tamamlıyoruz. N690 çeliği ısıl işlem için vakumlu fırında özel bir ısıl işlem süreci gerektirdiğinden ağzını açtığımız profili ısıl işleme gönderiyor. Çekimlere ısıl işlem sürecinden sonra devam ediyoruz. Isıl işlem sürecinden sonra kabza çalışmaları başlıyor. Kabzanın iki tarafta da iç ve dış yüzeylerini belirledikten sonra stabilize ahşabımızı sabitleyerek kabzanın kalıbını çıkarıyoruz. Ardından ustamız şerit testereyle kabzamızın kesimini gerçekleştiriyor. Bu noktada en ufak bir hatanın kabza malzemesinin kaybına yol açabileceğinin farkında. Kestiğimiz kabzanın gerçek renk ve desenini anlayabilmek için kabzayı suya batırıyorum. Ancak bu yapılmaması gereken bir hata. Çünkü delikleri açıldıktan sonra kabzayı suya sokmak ahşabın şişmesine ve pimleri çakarken kabzanın ziyan olmasına yol açabilir. Neyse ki
bir sorunla karşılaşmıyoruz. Şimdi kabzada kullanacağımız filmlerimizi kesme zamanı. Şimdi filmlerimizi kabzayı takmadan önce kalın bir kumla çizmemiz lazım bunları. Ben genelde 40 kum kullanıyorum. Epoksi yüzeyi çok pürüzsüz olduğu için pimin yüzeyine tutunamıyor. O yüzden biz bunlara kalın kumla çizik atmalıyız ki epoksi içerisinde işlesin. Ahşap yüzeyinde, demirle iç içe geçeceğimiz yüzeyinde mükemmel bir tutuş sağlasın. Güzel. Şimdi Bunu ben ilk kez duyuyorum. evet. Yarışsalar kullanıyor mu bu metodu? Hayır, genel yapan var ama atlayan da çok fazla. Bazı kabza değiştirdiğimiz bıçaklarda görüyorum. Dümdüz çıkıyor. Üzerinde de epoksi tutunamadığı için bomboş kalıyor. Şimdi kabzamızı profile takmadan önce yapmamız gereken birkaç işlem var. Profile taktıktan sonra bu kısımlara erişemediğimiz için öncesinde bant zımpara makinesinde buraları zımparamamız lazım abi. Evet abi. Daha sonrasında ufak tefek çizikler kalacak. Onları da sen burada elinle gidereceksin. Zımparayla. Zımparayla gidereceksin. Gel şimdi bunları Bak işçiliği yine bedavaya getirdi bak. Atölyemiz biraz tozlu bir ortam olduğu için epoksinin daha iyi yüzeyde tutunması için buradaki tozları aseton yardımıyla temizliyoruz. Hem kabzada olan tozları hem hazırlamış olduğumuz profildeki tozları epoksinin daha iyi yüzeyi daha iyi tutunabilmesi için temizliyoruz. Pimleri de temizlemeyi unutmayalım. Epoksimiz 5 dakika kuruyan hızlı epoksilerden. Her zaman bunları kullanmıyoruz. Bugün çekim Video için için kullanıyoruz. aynen. Video için Benim özel. normalde kullandığım epoksiler 24 saatte kuruyor. Ustamız hızlı kuruyan epoksiyi ekmeğin üzerine bal sürer gibi kolayca yapıştıracağı tüm yüzeyleri siliyor. Pürüzlü hale getirdiği yüzeyler epoksiye çok daha iyi tutunarak kabzanın tutum ömrünü daha da uzatıyor. Ardından kabzayı büyük bir ustalıkla birleştiriyor ustamız. Kabzasını taktığı bıçağı kıskaç işkencelerle tutturarak kurumaya bırakıyor. Oğulcan Usta bant zımparayla kabzanın tüm yüzeylerini düz ve pürüzsüz hale getiriyor. Ve ardından yardımıyla tahkırma işlemini gerçekleştiriyoruz. Bunu ben yapabilir miyim ustam istersen? Tabii ki ama hattı bozarsan Vallahi. bozuşuruz. Biz de seninle bozuşuruz. Eyvallah. Şöyle vereyim. Beceririm bence ya. Tabii. Evet. Oğulcan Usta'ya çırak olmak kolay değil. Ama öğreneceğiz. Doğru yüzey değil mi? Tabii ki. Tamam güzel. Yok. Ters. Ya, tamam. Evet. Bak, bu kadar becerikliyim. Şimdi ne yapıyoruz abi? Şimdi burada pahkırma işlemi yapacağız. Hı hı. Çok bastırmadan yavaş yavaş şuradaki ovalliği ergonomik bir şekilde sağlayacaksın. Tamamdır. Ucuyla da bir elinde destek alırsan. Şöyle. Evet.
Kalıp taşlama makinesiyle son rötuşları yapıyoruz. Arda Usta gel bakalım buraya. Bak geldik. Bir devam et, yoruldum ben. Bu arkadaşın üzerinde bizim de emeğimiz oldu gerçekten de. İyi gidiyor mu? İyi gidiyor. Ön taraflara falan biraz daha tamamdır. fazla şey yaparsan, ilk gösterirsen. Şuralarda değil mi? Yuvarlak yapacağım. Bugün ikinci günümüz. Şöyle oldu. Dün akşam çalışırken şu ilerideki floresan arkadaş önce bir böyle yanma sönme durumu yaşadı. Bir 10-15 dakika öyle yanıp söndükten sonra çat diye bir anda patladı ve sigortayı da attırdı. Sigorta atınca bizim elektrikler de, yani buradaki ana sigorta da değil mi? Evet, 2 alt kattaki maalesef. binanın içerisinde olunca biz dün çalışmalara ara verdik. Bugün dostum sağ olsun dükkanı açmış, atölyeyi. Hatta biraz da böyle kendisi de çalışmış. Şimdi bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çok bir işimiz kalmadı zaten. Çok bir işimiz kalmadı. Ufak bir zımparası var, geçiş var. Ondan sonra Bundan benim de haberim yok. Bakalım ne çıkacak bu sürprizin altından. Gerçekten merak ediyorum. Çünkü ben daha yeni geldim. Şimdi sen gelmeden ufak birkaç iş yaptım burada. o harika. Ve o zaman başlayalım. Ben tüm dikkatimle zımparaya odaklanmışken Oğulcan ustamız da bana hazırladığı sürprizin son hazırlıklarını yapıyor. Arda abi, senin yokluğunda sana böyle bir hediye yaptım. Abi sen ne yaptın? Bundan çıkan parçayla mı? Ciddi Bundan misin? arta kalan parçayla yaptık. Sen bunu ne ara yaptın ya? Arkadaşlar bunu göstermem lazım. Müthiş. Daha bıçağımızı görmediniz. Birazdan bıçakla yan yana da çekeriz. Bıçağımızdan, yani kabzadan artan stabilize ahşap parçayla dostum bana bir ferroseryum çubuğu yapmış. Yani sizlerin bildiği tabirle magnezyum çubuğu ve harika olmuş. Buraya da parabot takacağız. Evet, oraya da parakort Ya da lastik, hani bu kılıflarda arkadaşlar düşmemesi için şuraya bir ip ya da lastik takarsanız düşmemesini sağlar. O deliği de düşürürsün. Mükemmel bir detay olmuş. güle güle kullan. Çok teşekkür ederim. Bye. Nihayet bıçağımızın son işlemi olan polisaj işlemini gerçekleştiriyor ustamız. Ardından kesici ağzını açarak bıçağı tamamlayacak. Şimdi kesici ağzını açacağız. Şimdi kesici ağzımızı açtık abi. Bıçağım burada kesici ağzı açarken kılağı dediğimiz bir çapak olayı oluyor. Onu da polisaj motorunda düşüreceğiz. Sonra jilet keskinliğine ulaşacak. Süper. Bu kestirme malzemesi.
Tamamdır. Şimdi şurada polisajın ufak tefek izleri var. Onları da silelim. Tamamdır. Galiba Masat. Evet. Burada da zaten az önce polisaj motorunu yapmıştık. Daha düştük. En son işimiz olan Masat. Tamamdır. Şimdi geleneksel keskinlik testimizi yapalım. Harika. Kağıt kesme işini. Şurada. Vay. Hayırlı olsun abi tekrardan. Teşekkür ederim. O Şimdi zaman buna bir parakort ip örelim. olur. Arkadaşlar burada Amerikan parakort ipi kullanıyorsanız ve böyle zıtlık yaratsın diye böyle farklı bir rengi beraber seçtik. Gördüğüm kadarıyla Snake Knot. Snake Knot mu yapıyorsun abi? Evet. Ama tabii benden çok daha hızlı. Ben şimdi onu yarım saatten öldürdüm. Ustamız bıçaklarını taktı parakortları da kendisi örüyor. Yılan bağı ya da yılan düğümü diye de bilinir. Ben yeşilin ve siyahın hastasıyım arkadaşlar. Gerçekten çok seviyorum. Bilhassa da haki yeşilini. Ama bu bıçağın şu kuş gözlerini, yani dokusundaki o benekli yapıyı bakınca görür görmez dedim ki bu olmalı. Şimdi Burada da bir diamond bekleyecek bizi. çok güzel bir renk seçtik. O kadar farklı bir renk ki, kırmızı değil, turuncu değil. Böyle mercan rengi gibi çok otantik bir renk. Bunu hiç mesela yapmamıştım ben. Sonunda çok güzel bir ustamız. Güzel bir düğümle. Vay. Şimdi bunu bir keseceğiz. Ucunu kesip yakacağız değil mi? Ondan sonra işlemimiz bitiyor. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase. Casamigos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs,